Düşünün, bir kağıt ataş büyüklüğünde sadece 1 gramlık minik bir uzay aracı. Bu araç insanlığın şimdiye kadar hayal ettiği en büyük yolculuğa hazırlanıyor. Hedefi evrenin en karanlık, en kaprisli, en gizemli bölgeleri kara delikler. Binlerce yıldır gökyüzüne bakıp ışığı izledik. Yıldızların doğuşunu, ölümünü, gezegenlerin dansını anlamaya çalıştık. Ay'a ayak bastık, güneşin ateşine sokulduk, Satürn'ün halkalarını saydık ama kara delikler her seferinde biraz daha uzakta, biraz daha ulaşılmaz kaldı. Onları sayılarla tarif ettik, teorilerle çevrildik, teleskopların yakaladığı işaretlerden iz sürdük. Yine de hiçbir zaman orada olamadık. İçlerine bakamadık, eşiğinde bekleyip sorularımızı fısıldayamadık. Şimdi ilk kez insan yapımı bir yolcuyu o eşeğe göndermeye ciddi konuşuyoruz. Ve bu yolcu bir roket değil, devasa bir uzay gemisi hiç değil. Sadece 1 gramlık bir kıvılcım ama belki de evrenin bütün sorularına karşı tutulmuş bir el feneri olacak. Bu fikir 2025 yılının Ağustos ayında Çin'de Fudan Üniversitesi'nde astrofizikçi Cosimo Bambi tarafından gündeme getirildi. Bambi sadece 1 gram ağırlığında kağıt ataş büyüklüğünde bir uzay aracının güçlü lazer ışınlarıyla itildiğinde ışık hızının 1/3'üne ulaşabileceğini öne sürüyor. Bu minik aracın dünyadan 25 ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin edilen bir kara deliğe ulaşabileceği düşünülüyor. Proje bilim dünyasında büyük ilgi gördü ve çeşitli kaynaklarda da haberleştirildi. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Bu kadar küçük bir şey gerçekten bu kadar büyük sırları açığa çıkartabilir mi? 1 gramlık bir taşıyıcı evrenin en ağır gerçeklerini dokunabilir mi? Eğer bu delice fikir bir gün gerçekleşirse belki de ilk kez bir kara deliğin kapısına insan yapımı bir mesaj bırakmış olacağız. Peki ama nasıl? Bu 1 gramlık şey nasıl olacak da binlerce ışık yılı uzaklıkta o saklanan kara deliğe doğru yol alabilecek? İşte işin büyüsü aslında burada başlıyor. Bu aracın içinde yakıt tankları olmayacak, motorlar yerleştirilmeyecek. Çünkü bu kadar küçük bir şeye yakıt koymak zaten mümkün değil. Onun yerine dünyadan gönderilecek olağanüstü güçlü lazer ışınlarıyla itiş sağlanacak. Bunu yelkenli bir gemi gibi düşünün. Rüzgarın şişirdiği yelken yerine burada ışığın parçacıkları fotonlar çarpıyor. Normalde hissedilmeyecek kadar küçük itiş taşıyan bu parçacıklar sayıları trilyonlara ulaştığında 1 gramlık küçücük bir aracı yıldızlar arası boşluğa fırlatmaya yetebiliyor. Bilimde buna ışık yelkeni deniyor. Daha önce küçük deneylerle test edildi. Laboratuvarlarda mümkün olduğunu biliyoruz. Şimdi mesele bunu uzayın derinliklerine uzanacak ölçüde yapabilmek. Küçük olmanın avantajı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Çünkü kütle ne kadar küçükse onu hızlandırmak o kadar kolay oluyor. Tonlarca ağırlıktaki bir rokete hızlandırmak için bütün bir ülkenin enerji tüketimi gerekirken 1 gramlık bir aracı ivmelendirmek için sadece doğru yönlendirilmiş lazerler yetebiliyor. Ve işte bu yüzden bu araç tıpkı bir tohum gibi görünüyor. Tek başına, minicik, önemsiz gibi. Ama doğru şartlarda büyüyüp evrenin en karanlık sırlarına ulaşabilecek bir tohum. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Bu minicik yolcunun hedefi neresi olacak? Bugün bildiğimiz en yakın kara delik yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta. 1500 ışık yılı. Kulağa şiir gibi geliyor gerçekten. Ama bu gerçeklikte aklı aşan bir mesafe. Bir ışık yılı ışığın bir yılda kat ettiği yol anlamına geliyor. Yani saniyede 300.000 kilometre hızla ilerleyen ışığın bir yılda aldığı mesafeden bahsediyoruz. Bizim en hızlı aracımız bile bu hızın 1/1000'inde şu an gidemiyor. Dolayısıyla 1500 ışık yılı dediğimizde aslında şunu söylüyoruz. Bugünkü teknolojiyle oraya ulaşmamız asla mümkün değil. Ama bilim insanları bu noktada şunu söylüyorlar. Durun, daha yakınlarda bir tane olabilir diyorlar. İşte burada devreye giren yönteme mikromercekleme deniyor. Kulağa teknik geliyor biliyorum ama basitçe açıklamak gerekirse bir kara delik ışık yaymaz. Ama önünden geçen yıldızların ışığını eğip bükebilir. Tıpkı suya atılan bir taşın dalgalar oluşturması gibi. Kara delikte arkasındaki yıldızın ışığında bir iz bırakır. Astronomlar bu izi teleskoplarla yakalarlarsa görünmez olanı görmüş oluruz. İlk kez 20. yüzyılın sonlarında fark edilen bu yöntem aslında gökyüzünde ansızın parlayan ve sonra yavaşça sönen bir yıldızla kendini belli ediyor. O yıldız aslında parlamıyor. Kara delik onun ışığını büyüteç gibi büküp bize gösteriyor. Elinizdeki büyüteci güneşin altına tuttuğunuzda odak noktasındaki ışığın aniden parlaması gibi. İşte astronomlar bu kısa süreli ve gizemli parlamaları izleyerek ışık saçmayan kara deliklerin bile varlığını kanıtlıyor. Ve işte bu yöntemle sadece 25 ışık yılı uzağımızda bir kara delik bulabileceğimizi düşünüyoruz. 25 ışık yılı. Şimdi kulağa biraz daha mantıklı gelmeye başladı değil mi? 1500'de kıyasladığımız zaman, çünkü aradaki fark muazzam. Bir anda imkansız gibi duran yolculuk şimdi biraz daha hayal edilebilir olmaya başladı aslında. Peki oraya ulaşmak yaklaşık ne kadar sürecek? Hesaplamalara göre ışık hızının 1/3'e kadar ulaşabilirsek bu yolculuk yaklaşık 70 yıl sürebilir.
Tabii bu sadece yolculuğun kendisi. Bir de oraya vardığında bize bilgi göndermesi, sinyallerin geri gelmesi için geçen bir süreden bahsediyoruz. Yani toplamda 80 belki 100 yıllık bir maceradan söz ediyoruz aslında. Şimdi durup bir düşünelim. Bu bir insan ömrüne eşdeğer bir süre. Yola çıkarken o anı göremeyeceğini biliyorsun. Görevi başlatan bilim insanları çoktan hayatta olmayacak. Ama onların torunları belki de bu aracın kara deliğe vardığını ve bize ilk verileri gönderdiğini görecek. Bence işte burada insanlığın en derin felsefi tarafı belki de ortaya çıkıyor. Çünkü görev aslında bize şunu soruyor. Biz gerçekte sadece kendi ömrümüz için mi yaşıyoruz? Yoksa bizden sonra gelecek olan kuşaklara da miras bırakmak için mi varız? Kara deliklere gönderilecek bu 1 gramlık yolcu belki de insanlığın biz bugünü değil yarını da önemsiyoruz deme şekli olacak. Belki de kendi ömrümüzden vazgeçip torunlarımızın göreceği bir keşif için çalışmak insan olmanın en asil yanlarından birisi. Şimdi bu hayalin önünde ne gibi engeller var? Yani bu 1 gramlık aracı kara deliğe göndermek kulağa gerçekten büyüleyici geliyor. Ama gerçekte bu mümkün mü? Öncelikle lazer meselesine gelelim. Bu küçük aracı itmek için dünyada ya da ay yüzeyinde devasa lazer dizileri gerekiyor. Sıradan bir lazer değil, şu an elimizde olan teknolojilerin kat be kat ötesinde. Gigawatt seviyelerine enerji yayabilen kilometrelerce büyüklükteki tesislerden bahsediyoruz. Bu tesisleri kurabilmek içinse milyarlarca hatta trilyonlarca dolarlık yatırım gerekiyor. Şimdi biraz daha somut konuşalım. Projeyi ortaya atan bilim insanları böyle bir görevin maliyetinin en az 10 trilyon dolar olacağını söylüyor. 10 trilyon. Bu rakamın büyüklüğünü hayal etmeniz için şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılası yani ülkenin bir yılda ürettiği toplam değer yaklaşık 1 trilyon dolar civarında. Yani bu proje Türkiye'nin 10 yıl boyunca üreteceği her şeyin toplamına denk geliyor. Sadece bir ülkenin değil tüm insanlığın sırtlaması gereken bir yük aslında bu. İşte burada yine felsefi bir soru ortaya çıkıyor. İnsanlık gerçekten böyle büyük bir bedeli kendi ömründe sonuçlarını göremeyeceği bir keşif için ödemeye hazır mı? Ama tabi burada tek mesele para değil. Teknik olarak bazı engellerimiz de var. Mesela uzay tozu. 1 gramlık minicik aracın önünde duran en büyük tehlikelerden biri. Uzaydaki mikroskobik toz parçacıkları. Çünkü siz saniyede 100.000 kilometre hızla ilerlerken yolunuza çıkan küçücük bir toz tanesi bile mermi gibi çarpabilir ve bütün aracı paramparça edebilir. Bunun için özel kalkanlar ya da dayanıklı tasarımlar gerekiyor. Ama 1 gramlık bir şeyin içine kalkan koymak ne kadar mümkün? İşte asıl mesele bu. Bir an için arabayla giderken ön cama çarpan küçücük bir taş parçası düşünün. 100 kilometre hızla bile cam çatlıyor, bazen kırılıyor. Şimdi o hızın milyon katını hayal edin. Saniyede 100.000 kilometre ile ilerleyen minicik bir araca çarpan toz tanesi. Patlayıcı bir mermi etkisi yapabilir. Bu yüzden bilim insanları nano kaplamalar, elektromanyetik kalkanlar ya da yolculuk sırasında otomatik kaçış manevraları üzerine fikirler üretiyorlar. Fakat her biri başlı başına ayrı bir devrim gerektiriyor. Yani uzay boşluğu sandığınız kadar boş değil. Aslında görünmez mayın tarlalarıyla dolu. Bir diğer mesele burada tabii ki iletişim. Bu araç onlarca yıl sonra kara deliğe vardığında gördüklerimizi nasıl aktaracak? Tabii ki radyo dalgalarıyla. Ama düşünün 25 ışık yılı uzaklıktan gelen bir sinyal bize ulaşmak için zaten 25 yıldır yolda olacak. Yani biz bu aracı gönderdiğimizde geri dönen ilk mesajı almak için neredeyse bir yüzyıl bekleyeceğiz. Bu süre içinde teknolojimiz gelişmiş olacak. Belki de bu teknoloji demoda olacak. Proje tamamen rafa kalkmış olacak. Ve tabii bir de bilimsel bazı belirsizlikler var. Kara deliğin etrafına araç ne kadar yaklaşabilir? O muazzam çekim gücüne dayanabilir mi? Oradaki topladığı veriler gerçekten bize yeni bir şeyler söyleyecek mi? Yoksa sadece bildiğimiz teorilerin doğrulandığını mı gösterecek? Tüm bunlar projenin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda şunu da hatırlatıyor. Bilim hep böyle değil miydi? Önce risk, sonra bedel ve en sonunda geleceğimizi yeniden yazan bir keşif. Belki de bu 1 gramlık yolcu insanlığın şimdiye kadar yazdığı en iddialı hikayenin ilk satırı olacak. Biz o satırların devamını görmeyeceğiz. Ama bizden sonra gelenler elbette ki görecek. Belki torunlarımız, belki onların da torunları. Kara deliğin eşiğinde insanlığın imzasını bulacaklar. Bu yüzden bu proje aslında sadece bilimsel değil, aynı zamanda varoluşsal bir yolculuk anlamına geliyor. Çünkü bize aslında şu soruyu soruyor. Biz gerçekte kim için yaşıyoruz? Sadece kendimiz için mi yoksa bizden sonrakiler için mi? Belki de asıl meydan okuma zamana karşı. Çünkü biz telefonumuzun geç açılmasını bile tahammül edemezken bir yüzyıllık bir sabrı göze almak zorundayız. Bu görev sadece evrene karşı değil, aynı zamanda insanoğlunun kendi aceleciliğine karşı da bir test olacak. Çünkü insan ömrüne sığmayan bir yolculuğa inanmak aslında insanın egolarının sınırlarını da aşmak anlamına geliyor. Ve belki de asıl mesele kara deliğe varmak değil. Asıl mesele böyle bir yolculuğa cesaret edip edemeyeceğimiz. Peki sizce insanlık kendi ömründe sonucunu göremeyeceği bir yolculuk için trilyonlarca dolar harcamalı mı?
Sizce bu yolculuk çılgın bir hayal mi, yoksa insan olmanın en asil yanının ta kendisi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum, tartışalım. Çünkü belki de kara deliğe atılacak ilk adım insanlığın kendi geleceğine atacağı en büyük adım olabilir. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.